Herkese merhaba. Bildiğiniz gibi ben genel olarak çiftlerle çalışıyorum. Bu süreç içerisinde finansal davranışları iki şekilde kategorize ediyorum. Birinde çok ilgili bir çift var. Gerçekten kafa kafaya vermişler ve kendi zengin hayatlarını oluşturabilmek için ellerinden gelen mücadeleyi yapıyorlar. Ama bazılarında eşlerden biri işin ciddiyetinin farkında. Bu finansal hastalıklarını sağlığa kavuşturabilmek için eşinden büyük bir yardım beklentisi içerisinde. Oysa eşi hiçbir şekilde durumun vahametinin farkında değil, parasal sorunları ciddiye almıyor ve ne yaparsanız yapın kendini gelişime kapatmış durumda. Çoğu zaman da yaşadıkları finansal başarısızlıklarının suçunu sorumluluk alan eşe atıyor. Çünkü sorumluluk alan kişi kararlar veriyor ve bu kararların sonucunda herhangi bir yanlışlık olduğunda da bütün suç onun üstüne kalıyor. Ben kişisel olarak hem programlarım, eğitimlerim, web sitem ve yaptığım işlerle insanların hayatında köklü ve kalıcı değişiklikler yapmak üzerine yola çıktım. Hayalim toplam bir dönüşüm yaratmak. Gerçekten de çiftlerin kendi kendilerini dönüştürdükleri, kendi yollarını çizdiklerini, para konusunda birbirlerinin yüzüne daha güvenle baktıklarını görmeye bayılıyorum. Ama işte şöyle de bir şey var. İnsan insandır arkadaşlar. Ben elimden geleni yapmaya çalışırım. Bazıları bunun karşılığında vermesi gereken mücadeleyi verir, yapması gerekenleri yapar, alması gereken inisiyatifleri alır, gerektiğinde hayır der, gerektiğinde evet der ama bu onun zengin hayatıdır ve bunu yaşamak için elinden geleni yapar. Bazıları da ciddiye almaz. Ben yoluma her zaman ciddiye alan ve sonunda ödülleri kapanlarla devam etmeyi severim. Bana hayatlarını ve en önemlisi finansal durumlarını cesaretle açan herkese çalışmak gerçekten müthiş. Bu süreç içerisinde geriye dönüp baktığımda bazıları gerçekten büyük bir istekle benim rehberliğimde ilerledi, bazıları ise yapmadı. Diyorum ya, insan insandır. Bu süreç bana herkesin değişmeye istekli olmayacağını fark ettirdi. Herkese yardım edemem. Benim için sorun değil. Benim görevim size doğruları sunmak. Size bundan 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 30 yıl sonra olacakları söyleyebilirim. Rakamınızı, hesaplamalarınızı yapabilirim. Ve bunları hiçbir yorum olmadan sadece finansal olarak, sadece sayılarla önünüze sunabilirim. Ama eğer bir değişiklik yapmak istemezseniz ben size yardım edemem. Benim için sonuç her zaman sizin seçiminizden ibarettir. Çünkü zengin hayat sizin. Ben sizi ne yargılarım ne de ödüllendiririm. Size sadece gerçek rakamları sunabilirim. Buradaki temel sorumluluğum sizlere neleri kaçıracağınızı göstermek. Eğer onu bile bile hayır diyorsanız yine de seçimi size bırakmak. Şu an hala büyük bir değişikliğe hazır olmayabilirsiniz. Ama buna hazır olmayı beklemekten ziyade bence şu an bir sonuçları görün. Her gün yatırım yapmadığınızda kaybettiğiniz parayı görün mesela. Şu an yatırım yapmıyorsanız acaba aynı zamanda para da kaybediyor olabilir misiniz? Tek başına enflasyondan bahsetmiyorum. Bildiğiniz gibi ister Türk lirası olsun, ister dolar olsun, ister euro olsun. Basılı olarak elde tutulan tüm paralar, yastık altında olan tüm paralar enflasyon nedeniyle zaten erir gider. Hem fiyatların genel seviyesinin artması hem de devletlerin para basma politikaları nedeniyle paranız gün ve gün azalır. Ama benim yatırım yapmaktan kastım para biriktirmek değil arkadaşlar. Özellikle hisse senedi, yatırım fonu, arsa, gayrimenkul ve varlıklar gibi paranızı herhangi bir değerlendirecek şeye yatırmadığınızda aslında para kazanmanın ötesinde günlük olarak para kaybediyorsunuz. İsterseniz bunu sizinle birlikte görselleştirelim. Görselleştirelim ki paranızı yatırıma döndürmediğiniz zaman sadece para kazanmanın önüne engel koymuyorsunuz. Aynı anda günlük olarak belirli miktarda da para kaybediyorsunuz. Özellikle yatırımların büyümesinde bileşik faiz diye muhteşem mucizevi bir şey var. Hatta bu o kadar mucizevi ki Einstein buna dünyanın 8. harikası diyor. Çünkü bileşik hesap gerçekten çok şaşırtıcı bir şey. Siz
hiçbir üzerine ek para koymasanız dahi birleşik hesap durduğu yerde zamanın gücünü arkasına alarak büyüdükçe büyür ve sizi ciddi olarak zenginleştirir. Var olan yatırımınıza yeni yatırımlar eklemeseniz bile paranız kendi parasından para kazanır. Katlanarak artar. Biz buna faizin faizi diyoruz. Yani kârın kârı. Bu nedenle de finansal özgürlüğü hızla yakalamanın temel anahtarı bileşik hesabı arkamıza almak, onun gücüyle ilerlemekten geçer. Bunun için de olabildiğince erken ve sıklıkla para yatırarak bileşik hesabı hızlandırmalıyız. Sistem şöyle, işler şöyle yürüyor. Paranızla bir hisse senedi aldığınızı varsayalım. O hisse senedinin varlık değeri arttıkça oradaki ana paranız artıyor. Biz bu artışa getiri diyoruz. Hisse senetleri yükselmeye başladıkça hem içindeki orijinal katkınız hem de getiriler büyümenin hızıyla birlikte artıyor. Yani zamanla yaptığınız yatırım ne kadar büyürse ya da zamanla ne kadar çok yatırım yaparsanız ve getiriler aynı oranda ne kadar daha fazla büyürse paranız o kadar hızlı artar. Ve sahip olduğunuz hisse senedinin size ekstra sağladığı kar payı avantajları da bunun dışındaki kazançlarınızdır. Tabii ki borsa kazançları aydan aya, yıldan yıla büyük ve mucizevi değişimler gösterebilir. Bu artış şeklinde de olabilir, azalış şeklinde de olabilir. Ancak uzun vadede baktığımız zaman ki hisse senetleri yani borsa gibi piyasalara her zaman uzun vadeli bakılmalı. Arkasında durduğumuz şirket, aldığımız hisse senedi güvenilirse uzun vadede hisse senetleri piyasasının reel getirisi, enflasyon ve hisse senedi temettüleri etkileri de göz önüne alınarak eğrisel olarak bir artış hareketi gösterir. Tablodan da görebileceğiniz gibi 100 TL'lik bir ana paramız olduğunu varsayalım. Bu bileşik etkiyi basit olarak bize göstermek için aldığım bir örnek. Diyelim ki pazarın yıllık getirisi de yani büyümemiz de %10 olsun. Basitçe nedir? 100 lira paramız yıl sonunda 110 TL olacaktır. Oysa bileşik faizin etkisinde olaylar bu noktadan itibaren bambaşka bir yöne değişecek. Bir yıl sonra paramız 100 liradan 110 liraya çıktı evet. Ama ikinci yıl hem 100 lira kendi içerisinde %10 kazanç sağlayacaktır hem de 10 liralık kar kendi içerisinde %10 getiri sağlayacaktır. Bunu topladığımızda bir sonraki yıl getirimiz toplamda artık 121 TL'dir. Yani artık ana paramız 100 TL değil 110 TL'dir. Ve ikinci yılın sonunda elimize geçecek para artık 121 TL'dir. Para ve bileşik faizle ilgili en çılgınca şey şudur. Burada gördüğünüz 1 TL'lik fark göze çok büyük olarak görünmese de zaman içerisinde bileşik hesap üzerindeki etkisi inanılmazdır. Bu etkiyi daha somut olarak görebilmeniz için bu 100 TL'lik yatırımın 40 yıl sonra %10 getiri oranıyla geldiği sayıya bakın. Sadece 100 TL para. Arada 1 lira dahi yatırmadan 100 TL'lik paramız 40 yıl sonra 5370 TL olarak görülmektedir. Bir kuruş dahi ek katkı olmamasına rağmen 100 TL'lik para 40 yıl sonunda %5270 artarak 5370 TL'ye yükselmiştir. Hele bir de bu paranıza her yıl para eklediğinizi düşünün. Biliyorsunuz ki biz emekli olmak için aslında böyle yapıyoruz. Örneğin orijinal 100 TL'nin üzerine her ay sadece 1 TL eklediğinizi düşünün. 40 yılda ne kadar değişiyor? Ekstra 480 TL değişiyor. Peki paranız ne hale geliyor? 100 TL ana para, her ay 1 TL ek yatırım ve 40 yılın sonunda yapılan toplam yatırım 480 TL artı 100 TL olarak 580 TL'dir. Peki bunun bileşik faiz sonunda getirecek kazancı nedir derseniz? Aynı gördüğünüz gibi 11.694 TL'dir. Şaşırtıcı değil mi? Sadece ayda 1 TL yatırımımızı arttırarak nihai bakiyeyi 2 katının üzerine çıkarabiliyoruz. O yüzden de bileşik faizin, bileşik etkinin sırrı o aradaki 1 TL'lerde gizlidir.
İsteyen kişiler web sitemden girip kendi yatırımlarını oraya örnek olarak koyarak ne kadar para kazanacaklarını hesaplayabilirler. Bileşik etkideki en önemli nokta zaman etkisidir. Bu nedenle de çocuklarınıza 14 yaşında, 15 yaşında küçük paralarla mutlaka yatırım yapmaları konusunda onları teşvik edin. Siz bir yatırım hesabı açın, güvendiğiniz herhangi bir hisse senedine çocuklarınızın belirli bir şekilde paralarını biriktirmelerini ve oraya yatırmaları konusunda onları lütfen cesaretlendirin. Emin olun ki 15 yaşında yatırıma başlayan bir çocuğun sadece koyduğu 100 liralarla, 5 liralarla, 10 liralarla 40 yaşına 50 yaşına geldiğinde belki bir belki iki ev alabilecek kadar parası olma ihtimali var. Şimdiki sözüm de inatla yatırım yapmayanlara. Bakın arkadaşlar, siz yatırım yapmadığınız her gün para kaybediyorsunuz. Bu işi tersten okursak ayda 100 TL bile yatırıma koymayan kişilerin 25 yıl sonraki kayıpları %10 gibi minimum reel getiride düşünürsek, yani risksiz getiri seviyesinde düşünürsek yaklaşık olarak 118.016 TL'dir. Bunu da gün sayısına bölersek, yani ayda 100 TL bile eğer yatırım yapamıyorsanız şunu bilin ki her gün cebinizden 13 TL minimumda para çıkıyor. Yani düşünüldüğü gibi yatırım yapmamanın maliyeti sadece kenarda para biriktirememek değil arkadaşlar. Yatırım yapmamanın maliyeti aslında görünmez bir şekilde cebimizden para çıkması anlamına geliyor. Tekrar söylüyorum. Değişime hazır bile olmasanız lütfen bu sayılara bakın. Sadece ayda 100 TL ile kazancınızın yüzde kaç arttığını bir düşünün. Ayda 100 TL ile 25 yılda 120.000 lira kazanıyorsunuz. Sizin de bu bilgiye ulaşabilmeniz için ve kendi sayılarınızı denemeniz için YouTube'da aşağıda linki bırakıyorum arkadaşlar. Bir kopyasını bilgisayarınıza indirin. Kendi denemelerinizi yapın. Kendi yaşınızı girin, yıl sayınızı ve faiz oranını hesaplatın. Faiz oranı dediğim şey aynı zamanda beklediğiniz getiri oranı olarak da göz önüne alınabilir. Öncelikle neyi kazanacağınızdan çok neyi kaçırdığınızı kendi gözlerinizle görün istiyorum. Çünkü bunu göremezseniz size gerçekmiş gibi hiçbir zaman gelmeyecek. Gelmediğinde de harekete geçmekte gerçekten zorlanacaksınız. Bileşik etkiyi net olarak görebileceğiniz bu aracı kullanmaya başladığınızda siz de gözlerinize inanamayacaksınız. Ve ne kadar erken harekete geçersiniz, bu işten o kadar karlı çıkacağınız konusunda siz de benimle hemfikir olacaksınız. Benden size tavsiye. Bence bir an önce rakamlarınızı o sisteme girin. Neleri kazanacağınızı ya da yatırım yapmayarak neleri kaybettiğinizi kendi gözlerinizle görün. Evet, erken yatırım yapmadığınız için kaybedeceğiniz onca para gerçekten korkunç. Ancak daha korkuncu var ki zengin hayatınızı yaşayamamak. İstediğiniz gibi aile tatillerine gidememek, o hayal ettiğiniz evi inşa ettirememek, inandığınız, sevdiğiniz, istediğiniz harcamaları gönlünüzce yapamamak. Paranızı görmezden gelmek kolaydır. O yüzden inadına paranızı görün diyorum. Bunun gibi birçok video izlediğinizde ya da finansal birkaç şey dinlediğinizde ya da okuduğunuzda iyi iş çıkardığınızı da düşünebilirsiniz. Ama hayat uygulamaya geçtiğinde başlıyor. Bir kristal berraklığında kendinizi değerlendirin. Şimdi planınız ne olacak? Bugünden itibaren o finansal tabloyu doldurarak kaybettiğiniz şeyleri gördüğünüze göre artık harekete geçmeye hazır mısınız? İşte size ihtiyacınız olan ipuçları ve taktikler. Benden size tavsiye. Bileşik etkinin gücünü arkaya alabilmek için artık daha fazla zaman kaybetmeyin. Hatta yatırım planınızı bugün yapın ve yatırıma bugün başlayın.